Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Jayo Guru Maharaj, Jayo Guru Maharaj, Guru Maharaj, Jaya Guru Maharaj. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Srila Prabhupada. Very nice. So who can tell me in 2 words what is the main meaning of this song? Kim şimdi bana bu şarkının asıl anlamıyla ilgili 2 kelime söyleyebilir? One principal idea that you get. Sizin sahip olduğunuz ana fikir. Şarkıyla alakalı. Evet, bu şarkıyla ilgili 2 kelime. Love. Yes, very nice. What else? Başka. Diğer kelime. Yes. Being humble. Being humble. Yes. Actually in this song, Alçak gönüllü olmak. Srila Bhaktivinoda Thakur is taking an intertext. He is getting the 3rd shloka of Shikshastakam and putting it there, teaching us to be super humble. Aslında burada Bhaktivinoda Thakur, Shistakrakam'ın bir kısmını 3. bölümden sadece belli bir kısmını alıyor ve buradaki ana fikir de alçak gönüllü olmak. Because being super humble make us spiritually advance. Çünkü alçak gönüllü olmak veya tevazu sahibi olmak spiritually advance, evet, bizi manevi olarak çok ileri seviyeye taşır. As more humble we are, more spiritually advanced. It's directly proportional, like in mathematics. Ne kadar alçak gönüllü olursak o kadar manevi olarak ilerleriz. Bunların arasında ters orantı vardır. So, one of the manifestations of humbleness in the practical life is trust. Pratik yaşamda alçak gönüllülüğün asıl göstergesi güvendir. So here, Bhaktivinoda Thakur is trying to give us the feeling that I must trust in Gurudev. Burada Bhaktivinoda Thakur bize Gurudev'e güvenmemiz gerektiğini, yani ben Gurudev'e güvenmeliyim fikrini vermeye çalışmak. Guru means master. Guru, efendi anlamına gelir. So I come to Guru when I don't know. Ben bir şey bilmediğim zaman, bilmediğimde Guru'ya gelirim. If I know, what I will get a master? Eğer biliyorsam o zaman ne ihtiyacım var ki bir efendiye? Some people coming to Guru because they want recognition. Bazıları Guru'ya sadece fark edilmek için gelirler. They want fame. Ünlü olmak için gelirler. Pozisyon elde etmek için gelirler. But then there is no spiritual advance. Ama burada manevi ilerleme söz konusu değildir. So İleri bir maneviyat söz konusu değildir. Bhaktivinoda Thakur is reminding us, when you come to Guru, you have to be humble. You have to surrender. Surrender means Gurudev gives an instruction, then you follow.
Ve Bhaktivinoda Thakur burada bize bir gurunun önüne geldiğimizde alçak gönüllü olmamız gerektiğini ve bir şey bilmeyerek gelmemiz gerektiğini. Life is simple. Yaşam basittir, sadedir. Just follow Gurudev instruction. Gayet kolay. Sadece Gurudev'in talimatlarını yerine getirin. After we are following so many instructions of Gurudev and we have become humble, then we start to think like Gurudev. Bir süre sonra yani Gurudev'in bütün talimatlarını izleyerek sonunda iyice alçak gönüllü hale geldiğimizde artık biz de Gurudev gibi düşünmeye başlarız. And we start to feel like Gurudev. Ve Gurudev gibi hissetmeye başlarız. And that's called Guru Parampara. Ve bunun ismi Guru Parampara'dır. And the first Guru is Ve ilk Guru Krishna or Radha? Krishna. Good question. Krishna mıdır, Radha mıdır ilk Guru? Also Balaram, original Guru Nityananda. Balaram, orijinal Guru Balaram'dır. But this is Guru Parampara. When the disciple can learn the feeling and the thinking of his Guru. Eğer bir öğrenci gurusu gibi düşünüp gurusu gibi hissetmeye başladığında işte bunun ismi Guru Parampara'dır. It becomes like a how to say, like a bulb Bu aynı bir ampul gibi. that is now connected to the current. Nasıl ki ampul elektriğe bağlıdır. I have no qualification. It's saying here, Jogyata vichare kichu nahi pai. It's nothing good inside of me. Benim içimde hiçbir iyilik yok. Yani iyi olan hiç ve ben değilim. But whatever you are teaching me, I will accept in my heart. Ama sen bana ne öğretirsin? Ben bunu Then o zaman ben ne gelirim? when some and then the energy is flowing. Bir kişi araç haline geldiğinde enerji aslında aracı olduğunda enerji olduğu gibi akar. Like here you can see there are many kinds of bulb, small bulbs, big bulbs, more light bulbs, less light bulbs. Burada gördüğünüz gibi değişik değişik ampuller var. Bazısının elektriği daha fazla, bazısının daha az. Küçük ampuller var, büyük ampuller var. The bulb without electricity is useless. Ama bir ampul elektrik olmadığı zaman hiçbir işe yaramaz. But when it is connected, then give light. Ama elektriğe bağlı olduğu zaman ışık verir. So we are trying to connect to the Bu nedenle current of Guru Parampara. Bu nedenledir ki bizler Guru Parampara elektriğine, ceryanına bağlanmaya çalışıyoruz. And we have one bulb here, our Ramarai Prabhu giving us light. Ve bizim burada bir ampulümüz, ışığımız var. O da Ramarai Prabhu. And we have like a sun to our Tirtha Maharaj. Ve bir de güneşimiz var, Tirtha Maharaj. So in that way, if connected with the current, it is perfect. Ve bu şekilde biz eğer elektriğe bağlanırsak bu mükemmeldir. So this is what this song is saying. Please make my life useful. İşte bu şarkının söylediği de budur. Lütfen benim hayatımı faydalı hale getir. Otherwise, I am just eating, sleeping, reproduction, getting sick, dying. Yoksa ben sadece yiyorum, içiyorum, çiftleşiyorum, daha sonra hastalanıyorum ve sonunda da ölüyorum. Hayatın özeti bu oluyor. We can say, but I am giving meaning to my life through my work because I am saving so many people. Ben hayatıma anlam veriyorum. Yaptığım her şey işime anlam veriyorum. Çünkü o kadar çok insanı kurtarıyorum ki. I am a doctor. I am saving so many lives. Ben bir doktorum ve bir sürü hayatı kurtarıyorum. But
You can save them now, but tomorrow they will die anyway. Onları bugün kurtarabilirsin, onların hayatını, ama yarın onların hepsi ölecek. And if death come to you, you will die anyway. So life is not in your hand. Sonunda ölüm de sana geldiğinde sen de öleceksin. Sonuçta hayat senin ellerinde değil. You are just an instrument. Sen sadece bir aracısın, araçsın. And there's again, humbleness. I have to understand I am not saving anyone. I am nothing but an instrument. İşte alçak gönüllülük, tevazu budur. Ben hiç kimseyi kurtarmıyorum. Ben hiçbir şeyim. En son şey aracıyım. Ben sadece bir aracıyım, bir vasıtayım. Doesn't matter if you are saving someone or you are killing someone. Aslında hiç fark etmez. Ha bir insanı kurtarmışsınız, ha bir insanı öldürmüşsünüz. They will die and you also will die. Onlar ölecek, siz de öleceksiniz. There is no difference into saving or killing. Both were gonna die. Sonuçta kurtarmak veya öldürmek arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü her ikisi de sonunda ölecektir. Kurtardığınız da ölecek, öldürdüğünüzde zaten ölüyor. So much effort we are doing, working, going to school 5-6 years, going to high school 5-6 years, going to university 5-6 years. Then you get a certification that tells you, yes, now you are a slave of the system. You will work 8 hours per day. And we feel proud for that. Sonuçta bir sürü şeyler yapıyoruz. Okula gidiyoruz, 6 yıl, işte 7 yıl, 4 yıl, sonunda da mezun oluyoruz. Ve bir sertifika, bir diploma alıyoruz. Bu diplomayla da sistemin kölesi oluyoruz. Yaşasın, sistemin kölesi oldum. Her gün 8 saat çalışıp sisteme hizmet edeceğim diyoruz. And at the end you are gonna die anyway. Ondan sonra sonunda, nihayetinde öleceksin. It has no sense at all. Bunların hiçbir anlamı yok sonuçta. So life starts to have sense when you are thinking after life. Yaşam ancak ölümden sonra, yaşamdan sonrasını düşünmeye başladığınızda anlam kazanmaya başlar. What is happening after that? Öldükten sonra ne oluyor? This is the right question. Doğru soru budur. Whatever answer I get will give meaning to my life. Bu soruya nasıl bir cevap elde edersem bu benim yaşantıma anlam verir. Some people say, no, the meaning of life is to enjoy. Bazı insanlar bu yaşamın anlamı eğlenmektir, keyif almaktır der. Have you heard that? Evet, bunu duydunuz mu? But you say, I will enjoy. I got 5 kilo of ice cream. Evet, ben 5 kilo dondurma aldım. Bundan büyük zevk alacağım. I don't know how much you can eat, but for sure you will have pain in your stomach. Yani ne kadar yiyebileceğinizi bilmiyorum ama en sonunda midenizin ağrıyacağı kesindir. You say, no, life for enjoying. Go to the bar on weekend. Evet, yaşam eğlenmektir. Bu hafta sonu bara gidelim. But then you next day feel so drunk, so much headache, vomiting, and you did so many stupid things that now all your friends don't like you anymore. Ama sonunda yani gidersiniz bara, içersiniz. Ertesi gün başınız ağrır, karnınız ağrır ve bir taraftan da arkadaşlarınızın hiç hoşuna gitmeyen bir şeyler yapmışsınızdır. Onlarla da aranız bozulmuştur. I have seen families that they don't talk anymore each other because in New Year they got drunk and they start to say so many stupid things. Benim tanıdığım bazı aileler var. Yılbaşında içip birbirlerine bir takım aptalca şeyler söyledikleri için sonunda ayrıldılar. We also see our bodies getting old and sick. Bir taraftan da bedenlerimizin yaşlandığını ve hastalandığını görürüz. So we are making all the possibilities, working so much, creating the family, living the family. Now I have a pension. Now I can enjoy.
Ve biz bir sürü şeyler yaparız, çalışırız, kendimizi parçalarız. Sonunda da emekli oluruz ve deriz ki ha şimdi artık keyif alabilirim. But actually expend all that money in medicines Sonunda da bütün paramızı ilaçlara harcarız. or go into the vacation on the boat in Venezia. But it's getting sleep because it's old. Only want to sleep. Veya tatile gideriz ya da işte bu gemi seyahatlerine falan gideriz ama bunu da tamamen uyuyarak geçiririz. If life would be designed for enjoying, then every day we could enjoy more and more and more and more and more. Eğer hayat gerçekten eğlenmek, keyif almak olsaydı o zaman her geçen gün daha da fazla keyif almamız gerekirdi. You know who enjoyed the most? Biliyor musunuz en çok keyif alan kimdir? The children. Çocuklar. Yes. Evet. All the feelings they have, but so high levels. Onların bütün duyguları, bütün hisleri en üst seviyededir. When they enjoy, they are so excited. Çok keyif alırlar, çok heyecanlılardır, çok isteklilerdir. But also when they suffer like anything. Suffer like anything. Like anything, like they suffer too much. Ve acı çektikleri zaman da çok acı çekerler. Am I right? Her şeyi her şeyi sonuna kadar yaşarlar. So actually we enjoy more when we are young. So life is not for enjoying. Every day we are enjoying less. Sonuçta en keyif aldığımız zamanlar genç olduğumuz zamanlardır. Yaşımız ilerledikçe bu azalmaya başlar. Gittikçe daha da azalır. So what is the meaning of life? Öyleyse yaşamın anlamı nedir? If we are thinking the life has no meaning, this is also another proposal. Eğer yaşamın hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorsak ki bu da bir önergedir, bu da bir düşüncedir. Then we become like these crazy leaders we have that are making war for nothing. For them, life is nothing. Then let's just kill animals. Let's just kill the forest. Let's just kill the people. O zaman bizim şu anki bir takım manyak liderlerden bir farkımız kalmaz. Hadi hayvanları öldürelim, hadi ormanları keselim, ormanları yakalım, zarar verelim. Yaşamın bir anlamı olmadığını düşünürsek aynı o liderler gibi oluruz. But you know something funny about that? They are not ready to go to the battlefield. They are not ready to go to the battlefield. Life has no value, but their life has value. Yes. En komik olanı da buradaki aslında trajikomik olan şey de onların hiçbir zaman muharebe alanına, yani harp, savaş alanına gitmek istememeleridir. Do you feel that you could kill someone? Do you feel that you can get a gun and shoot someone? Siz elinize bir silah alıp da birini öldürebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? It's a hard question, no? Horrible. Zor soru. Zor soru. Why? Because for us, life has value. Neden? Çünkü bizim için yaşamın bir anlamı vardır. We are hearing, oh, Palestine, thousands dead. Yani bizim için yaşamın bir değeri vardır ve biz şu anda binlerce kişi, Filistin'de binlerce kişi ölüyor diye duyarız. But it is not about the number. Only one life is everything for that person and for his family. This is all. Sonuçta bu sayılarla ilgili bir şey değildir. Bir kişi için tek bir kendi hayatı her şeydir. Onun ailesi için her şeydir. So by nature we can understand life has a meaning. Bu nedenledir ki doğal olarak aslında yaşamın bir anlamı olduğunu anlayabiliriz. But what is the meaning? Peki nedir bu anlam? So we see that the life has no meaning when we are referring to two temporary things. Görüyoruz ki bizler eğer geçici olan şeylerle ilgileniyorsak o zaman yaşamın bir anlamı yoktur. Temporary means that depends on time.
Geçici demek zamana bağlı demektir. But if we are talking about afterlife, means after death, Ama eğer ölümden sonraki hayatı konuşuyorsak, whatever it is not depending on time. o her ne ise zamana bağlı değildir. Because if depending on time has a beginning and has an end. Eğer zamana bağlı olsaydı bir başlangıcı ve sonu olurdu. And if it has an end, it will be another kind of death. Eğer bir sonu varsa o da bir çeşit ölümdür. So Krishna explained in Bhagavad Gita, Dehinosmin yata dehe kauvanam kauvaram jara, tata dehar tara praptir dirastatra namuyati. He said to Arjuna, myself, you, and all these kings who are present here in this war, this battlefield means they are gonna die. Actually, they will never, and we will never stop existing. Evet, Bhagavad Gita'da Krishna Arjuna'ya der ki, buradaki herkes, yani ben ve sen de dahil, bu savaş alanındaki herkes sonsuza kadar mevcut olmaya devam edecek. So, Krishna explaining that the life never dies. What is dying is the body. Krishna burada şunu anlatmaya çalışır, yaşam hiçbir zaman sona ermez, sona eren, ölen tek şey bedendir. That's why even if we are getting older and older and older and the death is closer, we're still making plans for 20, 30 years. Bu nedenledir ki bizler yaşlandıkça ve ölüme yaklaştıkça bile hala gelecekle ilgili planlar yapmaya devam ederiz. Because unconsciously we know the body will die, but we know we are not the body. Çünkü sonuçta bilinçaltı olarak biliriz ki bedenimiz ölecek ama biz hiçbir zaman ölmeyeceğiz. Whatever is not depending on time is called transcendental. Zamana bağlı olmayan şeyler, eğer bir şey zamana bağlı değilse aşkın veya transandantal olarak adlandırılır. It's not a holistic or spiritual word. It's actually a word that describes something that is not depending on time. Bu herhangi bir manevi veya kutsal bir kelime değildir. Bu sadece zamanın ötesinde olan, zamana bağlı olmayan anlamına gelir. In engineering, we have some formulas that are not depending on time. So those formulas are called transcendental. Evet. Yes. Ve mühendislikte bizler bazı transandantal formülleri deriz ki bunlar zamana bağlı olmayan bazı formüller vardır. İşte biz bunları transandantal olarak adlandırırız. And if you give me 10 minutes, I will prove by logic that you are transcendental. Okay. Ve eğer siz bana 10 dakika verirseniz ben size mantıksal olarak da sizin geçici olduğunuzu ispatlayabilirim. Do you accept the challenge? Var mısınız? I don't know. Yes? So, this is coming from our Vedic scriptures, from what I have here from our Gurudevas, but I just try to explain in simple words. Bunlar bizim Vedik yazıtlarımızda yer alan şeylerdir. Bunları Gurudevama anlatıyorum ama şu anda çok basit kelimelerle anlatmaya çalışacağım. First is, if we are not depending on time, automatically this means we are eternal. Birincisi, eğer bizler zamana bağımlı değilsek bu otomatik olarak bizim ebedi olduğumuz anlamına gelir. It's in our nature. Bu bizim doğamızdır. Doğamızda vardır. When Meru is going to school, first day, he's looking another child and they are so friendly each other. Then Meru said to this another boy, we will be friends forever. Evet. Meru okula gittiğinde bir çocuğa kendini çok yakın hisseder ve o zaman biz sonsuza dek dost olarak, arkadaş olarak kalacağız derler. When we get in love, we go there in front of the priest and say,
to our lover, I will love you forever. Evet. Ve birine aşık olduğumuzda onunla birlikte rahibin önüne gider ve söz veririz. Seni ebediyen seveceğim, sonsuza dek seveceğim. We are making plans as if we were living forever, and we are also talking about the end of the world when we will not be there. Bizler sanki sonsuza kadar yaşayacakmış gibi konuşuruz, planlar yaparız ve biz dünyanın sonundan bahsederiz. Sanki o sırada orada olacakmışız gibi bahsederiz. Now I want to ask you something. Do you know anything that is eternal? Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Ebedi olan herhangi bir şey var mı sizin bildiğiniz? Have you seen or with your senses get to know everything that is eternal? Duygularınızla hissettiğiniz herhangi bir şey var mı sonsuza kadar? Veya her şeyin sonsuz olduğu herhangi bir şey var mı? Everything that we know is gonna end, right? We know it's gonna end, Yeah. right? Bizim bildiğimiz her şey eninde sonunda sona erecektir. Even if when we say to this person, I will love you forever, anyway you see the people divorce, no? Hı hı. Or at some point they fight and they hate each other. Evet. Birbirlerine seni sonsuza kadar seveceğim diyen kişiler bile eninde sonunda ya boşanırlar ya birbirlerinden nefret eder bir hale gelebilirler. One exercise. Everyone is gonna try to think in something that doesn't exist. Şimdi bir tane egzersiz. Herkes olmayan bir şeyi düşünmeye çalışsın. Try. Deneyin. Hiç olmayan bir şeyi düşünmeye çalışın. Nasıl? No? No. Or someone has something. Please say. Don't be shy. Creatures, I don't know, Like what? like in a fantasy film. But describe it. Probably I'm referring to a creature that I saw, but like something Pegasus. Huh? Pegasus. like Pegasus, unicorn, Dragons. dragons, yes, Okay. witches. So look, we have here an interesting example. No? Because we know the horse and we know the wings. So we are just mixing them. Combining, yes. Yani mesela uçan at falan gibi, Pegasus gibi şeyler hani olmayan bir şey diye söyleyebilir miyiz denildi. Ama burada da aslında biz atı biliyoruz, kanatları biliyoruz. İkisini birleştiriyoruz. Pegasus diyoruz. We are not able to imagine or even to conceive things that don't exist. Bizler yani hatta hayal bile edemeyiz. Hani olmayan bir şeyleri hayal bile edemeyiz. So how is possible that eternity is so natural in us if it doesn't exist? Eğer sonsuzluk olmasaydı o zaman biz bunu doğal olarak nasıl hissedebilirdik ki? One more proof. Diğer bir ispat, You are always living in this moment. sizler her zaman bu anda yaşıyorsunuz. You have the memories of the past and the ideas of the future, but you have never lived in the past. You have never lived in the future. You are always living in the present. Geçmişle ilgili hatıralarınız vardır, gelecekle ilgili düşünceleriniz vardır ama ne geçmişte ne de gelecekte yaşadınız. Şu anda sadece şimdiki anda yaşıyorsunuz. We are living eternally in the same moment. Bizler ebediyen şu anda yaşıyoruz. So that means eternity is constitutionally part of us. Bu şu anlama gelir, sonsuzluk bizim zaten yapımızda olan bir şeydir. You are all eternal. Hepiniz sonsuzsunuz. Incredible, no?
İnanılmaz değil Or do mi? you have any argument? Veya bununla ilgili If farklı you have, görüşler I var want mı? to also learn. Eğer varsa bunu bilmek isterim. But you see, eternity is so natural in us. We are always living in the same moment. And we cannot imagine something that doesn't exist, but we cannot see in the nature. Evet, sonuçta bizler sonsuzluk bizim doğal bir parçamız. Bizler olmayan bir şeyi düşünemeyiz ve hep şu anda yaşıyoruz. So this means that eternity is not part of this nature. Bu şu anlama geliyor ki bu doğanın bir parçası değildir sonsuzluk. First proof of being transcendental. İşte aşkın veya transandantal olmanın ilk ispatı budur. Second, İkincisi, we will talk about knowledge. bilgiden bahsedeceğiz. Albert Einstein, that is a great scientist, has gave one definition. He said, everything that exists is relative. Evet, Albert Einstein görecelik formülünü vermiştir. O mevcut olan her şey görecelidir, relatiftir. If you go in one car, someone can say, you can ask, what is the speed? Şimdi bir arabayla giderken birisi size hızın ne olduğunu sorabilir. Depends. Bu duruma bağlıdır. Are you inside the car? Eğer arabanın içinde misiniz? Are you standing outside? Dışında mısınız? Are you in another car? Başka bir arabada mısınız? Are you going in the same direction, Aynı opposite yöne mi- direction? Aynı yöne mi gidiyorsunuz? Zıt yönde mi gidiyorsunuz? Are you inside the earth, out of the earth? Dünyada mısınız? Dünyanın dışında bir yerde misiniz? Unlimited answers you can have. So, Buna sonsuz sayıda cevap vardır. so knowledge is relative. Sonuçta bilgi görecelidir. Can we get the area of this circle? Bu dairenin arkasındaki fikri bilebilir miyiz? Alanı, idea anladım. Okey. Bu dairenin alanını bilebilir miyiz? Yes or no? Yeah. Yeah. We are a square, right? Great. Good. Good in mathematics, geometry. Yeah. So, if we want to get the area of this circle, we will measure here. But the measure will depend on the instrument we are using. Evet. Buradaki ölçü yani kullandığımız araca bağlıdır. You can say is 6, or you can say is 6.2, or you can say it's 6.23, or you can say it's 6.2345. Evet, sonuçta bu 6 diyebiliriz, 6.2 diyebiliriz, 6.2.23, 6 diyebiliriz, 5 diyebiliriz. Then you have P, and P is irrational number. So you have Evet, unlimited amount of decimals. evet ve pi sayısı vardır ki pi sayısı sonuçta sonsuz bir rakamdır. So whatever answer you give, Sonuçta hangi Is relative. cevabı verirseniz verin, bu görecelidir. so if we have a bottle with this area, can I know the volume of the bottle? Eğer bu tabanında böyle bir daire olan şişe olursa o şişenin hacmini bilebilir miyim? Only you can get a relative volume of the bottle. Sonuçta göreceli bir hacim elde edebilirsiniz. So there are some people that is saying that means that all this spiritual thing is a lie. Sonuçta bütün bu manevi şeyler hepsi yaşamdır diyenler olabilir. Yalan, lie. Okay, yalandır. They are diyenler thinking that spirituality and religion, it is relative also. Onlar maneviyat ve dinin de göreceli olduğunu düşünürler. Then they will say, this is your faith, but everyone also has another belief, maybe totally opposite, and it is also right. Evet. So you can say, even for these people, saving is good, and for these other people, killing is good, and both are right, because Evet. it's relative. Ve sonuçta bu görecelilik
bütün dinler, o zaman herkes kendi inancında haklıdır. Yani herkes istediği şeye inanabilir ve bunlar birbirinin tam tersi olabilir. Bir dinde öldürmek iyiken öbüründe kötü olabilir ve sonuçta herkes haklıdır. And the religion said, you have to follow this because this is the absolute truth. Ve herhangi bir din gelip buna inanmak durumundasınız çünkü mutlak gerçek budur diyebilir. So many people say absolute truth doesn't exist. Ve bir sürü kişi de mutlak gerçeğin olmadığını söyleyebilir. What do you think? Absolute truth does exist? I think so. Yes? You? No? Everything is relative. Everything is relative. Absolute truth exists. Exist. Okay. Yes, if we are saying everything that exists is relative, this statement must be absolute. Yes, okay. Okay. Eğer her şeyin göreceli olduğunu söylüyorsak bu da mutlak bir gerçek demektir. Demek ki mutlak gerçek var. Maybe I cannot measure or I cannot know exactly what is the volume of this bottle, but there is some point where the water will get onto the top and then get down. So there is an absolute volume for this bottle. I cannot measure it, Yes. but there is a maximum volume. Sonuçta bir şişenin hacmini tam olarak ölçemesek bile o şişenin o şişenin içini sonuna kadar dolduran su vardır. Yani sonuçta mutlak bir gerçek vardır. Also, it's very natural in ourselves, absolute truth. Ve bu mutlak gerçek bizde çok doğal bir şekilde vardır. When someone comes and tell you, I love you, Biri gelip bize derse ki seni seviyorum. are you thinking this is a relative love? Bunun göreceli bir sevgi olduğunu mu düşünürsünüz? No, you are thinking Hayır. this is absolute love. İşte bu gerçek sevgi diye, mutlak sevgi diye düşünürsünüz. When someone tells you I love you, then you think, oh, he will love me even when I am sick, when I am poor, when I am angry, when I am crazy, right? Ve biri gelip size seni seviyorum dediğinde onun ben ister hasta olayım, ister çıldırmış olayım, ne yaparsam yapayım beni sevecek diye, yani ne olursa olsun sevecek diye düşünürsünüz. If you are coming here to hear from Ram Rai Prabhu, you don't want him to tell any of his relative ideas. You want to hear from him the absolute truth, right? Evet ve buraya Ramanuja Prabhu'yu dinlemeye geldiyseniz ondan mutlak gerçeği dinlemek istersiniz. Yoksa onun bir takım göreceli düşüncelerini değil, mutlak gerçeği duymak için gelirsiniz. Absolute truth is so natural in us. Mutlak gerçek bizim içimizde işte bu kadar doğaldır. We don't want relative answers. Biz göreceli cevaplar istemeyiz. We are asking, Prabhu, is this good or bad? Biz şu şekilde sorarız. Prabhu bu iyi midir, kötü müdür? We don't want him to tell us, sometimes it's good, sometimes it's... Ondan bu bazen iyidir, bazen kötüdür diye duymak istemeyiz. Can happen because we are living in the relative world, right? But we want an absolute answer. Evet. Bu olabilir çünkü biz gerçekten göreceli bir dünyada yaşıyoruz. Ama aslında biz mutlak cevap bekliyoruz. So, in the material world, in this world, we don't find any absolute truth. Can you think in something that is absolute in this world? Maddi dünyada hiç böyle mutlak gerçek düşünebilir misiniz? Yani maddi dünyada böyle bir şey yoktur. Mutlak doğru veya mutlak gerçek diye bir şey yok. So this is the second proof that we are transcendental. Because İşte we are looking for absolute truth. Bizim transandental olduğumuzun bir diğer ispatı da budur. Çünkü biz mutlak gerçeği arıyoruz. Now, third, Üçüncüsü, what is the goal of your life? To be happy. Great answer. Easy. What is the goal of your life? Living in the moment.
Why? Because it's only exists. Because the thing is, for example, this is a material, so moment is not. So happiness, endless, everything in the moment. The best answer is in the moment, living in the moment, I think. Okay. Right? But in the moment you want to be happy. Of course. Yaşamın anlamı nedir? Mutlu olmak, anda olmak. Sonuçta anda olmayı da niçin istersiniz? Mutlu olmak için. So everyone, doesn't matter religion, doesn't matter the country, doesn't matter the sex, doesn't matter even if it's animal. Everyone wants to be happy. Herkesin istediği tek şey mutlu olmaktır. Another absolute truth we are finding. No, tam değil. Another absolute Another truth. absolute, okay. Diğer bir mutlak gerçek. İşte We- budur. Yani we can herkes say mutlu olmak ister. everyone wants to be happy, and we are not lying. Herkes mutlu olmak ister ve biz burada yalan söylemiyoruz. Hani bunu söyleyebiliriz. Hayvanlar dahil, yani insanlar, hayvanlar, bütün canlılar, herkes mutlu olmak ister. Sometimes we may forget. Bazen bunu unutabiliriz. I am thinking, oh, when I have that car, I will be happy. Bu arabaya sahip olursam mutlu olacağım diye düşünebiliriz. And I am doing so much effort to get in the car, Ve arabaya sahip olmak için, arabayı elde etmek için çok fazla çaba gösteririm. and I am so stressed and angry for some reason. Sonunda hani çok stres dolu ve şey olabilirim, öfkeli olabilirim. I got the car, Öyle. Sonunda arabaya sahip but I am olurum. not happy. Ondan sonra bakarım mutlu değilim. Or I can celebrate, like, you know, when you are graduating. Huh? Finally, I did it! So many years, finally! You are happy. Ve mezun olduğunuzda yaşasın, sonunda mezun oldum, en sonunda mezun oldum diye çok mutlu olabilirsiniz. But next day we are worried, oh, I have no job. Ama ertesi gün ama bir işim yok ki diye düşünmeye başlarım. What will I do with my life now? Şimdi yaşamamla ne yapacağım diye düşünmeye başlarsınız. So we are looking some happiness that is eternal. Sonuçta biz ebedi olan, sonsuz olan bir mutluluğun arayışı içindeyiz. That is not changing with the time, and it's also not changing with relative answers. Zamanla değişmeyen ve göreceli cevaplarla değişmeyen bir mutluluk. That is someone comes and tell you, I love you. Then you say, yes, you love me. Ve bir kişinin gelip hani ben seni seviyorum. Evet, sen beni seviyorsun. But if also tell me, I don't love you. Then I say, yes, you don't love me. Ve gelip derse ki ben seni sevmiyorum. Evet, sen beni sevmiyorsun. Always happy. Her zaman mutlu. So this is actually explained in our Vedas. This is what the Shastra said. This is the spiritual nature, spiritual energy. İşte bu şastraların da dediği gibi manevi doğadır, manevi enerjidir. This is eternal, absolute truth, always happy. Ebedi, mutlak gerçek ve her zaman mutlu. This is the proof that you are transcendental, not depending on time. İşte bu sizin zamana bağlı olmadan transendental olduğunuzun ispatıdır. In Sanskrit, it is said Sat, Chit, Ananda. Sanskrit'te, You already knew. Sanskrit dilinde buna Sat Chit Ananda denir. And Gurudev today was explaining about Lord Brahma and the Brahma Samhita. Evet, bugün Gurudev Lord Brahma'dan ve Brahma Samhita'dan bahsetti. I will tell you some honest thing from my side. Ben sizlere kendi tarafından çok dürüstçe bir şey söyleyeceğim. I grew up with this Krishna's consciousness. Ben Krishna bilinciyle büyüdüm. But at some point of my life, I didn't want to follow just for following.
Ve hayatımın bir döneminde sadece bu yolu takip etmiş olmak için takip etmek istemedim. I also did a normal life. Normal bir yaşam sürdüm. And my parents are so nice, so open, so they allow me to have my life. Ve annem, babam yani ebeveynlerim çok hoşgörülülerdi. Kendi hayatımı yaşamama izin verdiler. And then naturally you have so many questions about the meaning of life. Sonrasında doğal olarak gerçekten yaşamın anlamıyla ilgili birçok soru oluyor kafanızda. I read so many things. I went to so many philosophy and religious places. Çok fazla şey okudum. Bir sürü felsefi ve dini yerlere gittim. I could not just accept Krishna's consciousness because my parents were doing or because I have to do. I needed to understand it with my own logic. Even Shastra said, you cannot understand, but I needed to understand. Yani sadece annem ve babam Krishna bilincinde oldukları için bu yolu seçmek istemedim ve anlamak istedim ki Shastralarda ne yaparsanız yapın bunu anlayamazsınız maneviyatı denmesine rağmen anlamaya çalıştım. And why I understood on my engineering studies and my research is that the Vedas were right. Ve ne zamanki mühendislik okudum, daha sonrasında da akademik bir takım araştırmalar yaptım. İşte o zaman Vedaların doğru olduğunu anladım. If you don't agree, you please tell me because I still think that if I find something better or more logical, then I will accept. Why not? Eğer benimle aynı fikirde değilseniz lütfen söyleyin. Çünkü hala daha iyi bir şey bulabilirsem daha mantıklı buna açığım. But until now I haven't find. Ama şimdiye kadar bulamadım. So Brahma is saying from beginning, if I would accept, that's what I told you this before. If you can get the feeling, you don't need to learn all these things. Eğer en baştan hani kabul etmiş olsaydım, yani sonuçta hissetmek önemli. Hissettiğim zaman, o zaman her şeyi, hissettiğiniz zaman her şeyi anlayabiliyorsunuz. This explanation I gave you in some minutes took me years of internal realization in logic and thinking and reading. Şimdi size birkaç dakikada anlattığım bu bilgiler, bunlar, bu his, bu yıllarımı aldı. Yıllarca okumak, yıllarca deneyimlemek ve onun sonucunda geldiğim nokta. So if I would be more humble and just accept what the Shastra say, I will save so much time. Eğer yeterince alçak gönüllü olsaydım ve tevazuyla şastraların dediklerini kabul etseydim bu kadar zaman kaybetmeyecektim. Then now I see the Shastra, I say, oh, Shastra is right. So okay, whatever you say, I will accept. Ve şimdi diyorum ki, evet Shastra doğruymuş. O zaman Shastra ne diyorsa bunu kabul ediyorum. And we have this, what Gurudev was saying, Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. This means Supreme Lord Ishvara. Ishvara means the Supreme Controller. Yüce Lord, Ishvara, Ishvara yüce kontrol eden anlamına gelir. Ishvara Parama Krishna means Krishna is the Supreme Controller. Krishna yüce kontrollerdir, yüce kontrol edendir. Parama Krishna, Ishvara Parama Krishna. Satchit Ananda Vigraha. He is the source of eternity, absolute truth, and bliss, happiness. O Satchit Ananda'nın yani ebediyet, sonsuzluğun, mutlak gerçeğin ve vecdin, mutluluğun kaynağıdır. Anadir Adir Govindam means, Anadi means he is the original. Adi Govindam, he has many names like Govinda also.
And he is not different from his body. Onun Govinda gibi bir sürü ismi vardır ve onun isimleri bedeninden ayrı değildir. Anandi Adi Govindam dediği de o. Like we are different from our body. Bizler bedenimizden ayrıyız. But God is not different from his body. Ama Tanrı bedeninden ayrı değil. Farklı değil. Bedeni ve kendisi aynı. Sarva Karana Karanam means he is the cause of all the causes and there is no cause different than him. O tüm nedenlerin nedenidir ve onun dışında bir neden yoktur. So, okay, I understood I am Satchitananda because I understand that I am eternal, full of absolute knowledge, absolute truth and bliss, happiness. Şimdi ben sonuçta mutlak gerçeğin, sonsuz mutlak gerçeğin ve mutluluğun ve vecdin kaynağı olduğumu anladım. And then I am hearing that Krishna is the source of all this, means Krishna is the source of my existence. Sonuçta bütün bunların kaynağının Krishna olduğunu öğreniyorum ve demek ki Krishna benim varlığımın da kaynağı. Then naturally, what is coming next is, I want to know. I want to get connected to this source. I want to know my relationship, or I want to know what's going on between myself and this source. Sonuçta ben kaynakla bağlantımı bilmek isterim. So this is the most simple goal of life we can have. İşte bu bizim sahip olabileceğimiz en basit anlamda yaşamın anlamıdır. The question is simple. Why do I exist? Soru çok basittir. Ben neden varım? Neden mevcut? For asking this question, why do I exist? I first have to ask who I am. Bundan önce de şunu sormam gerekir. Ben kimim? I don't know. Kimim? Niye varım? I don't know who I am, but I know now that I am Satchidananda. Ben kim olduğumu bilmiyorum ama şu anda biliyorum ki ben Satchit Ananda'yım. So I will get to know who I am while trying to understand what is my source. Ben kendimin kim olduğumu ancak kaynağımı anlamaya çalışırken anlayabilirim. And because I am eternal, transcendental, means not depending on time, doesn't matter if my body dies. My research will continue. Sonuçta ben ebedi olduğumu biliyorsam, yani ölen sadece bedenimse benim araştırmam devam edecektir. So now life has some meaning that it will not end with death. Şimdi yaşamın bir anlamı var. Bizler ölümle sonlanmayacağız. Finally, someone is giving some answer. My God. Sonunda birileri benim sorularıma cevap verdi. Otherwise, you go to other spiritual processes, they will say, oh, no, after that you go heaven. Or no, after that you go hell. Then everything is ending anyway on that. Evet. Yoksa size şöyle cevap verebilirler. Ölümden sonra cennete gideceğim, cehenneme gideceğim. Onlar da sona eriyor. Then you can also ask, is that person enough good to go heaven? Or is that person so bad to go hell? O zaman şöyle düşünmeye başlıyoruz. Bu karşıdaki kişi cennete gidebilecek kadar iyi biri mi? Yoksa karşıdaki kişi cehenneme gidecek kadar kötü mü? So better I think, okay, doesn't matter. My goal of life and everyone's goal of life, even if they don't want to recognize, is to understand who I am and what is my relationship with my source. Sonuçta bizim ve aslında herkesin, ki buna inanmasalar bile, herkesin yaşantısının anlamı kim olduğunu ve kaynağıyla olan bağlantısının ne olduğunu öğrenmektir. Does it make sense? Bu size anlamlı geliyor mu? Is it logical for you? Mantıklı mı sizin için?
So to understand who I am and where I have to go, then we are here in Ramarai Prabhu. Evet ve kim olduğumuzu anlamak ve yaşamımızın amacını anlamak için bizler Ramarai Prabhu'yu elde ettik. That's right. Is there any question, commentary, Herhangi bir yorum veya soru var mı? any correction? Veya bir düzeltme? Then we can hear you, Prabhu. Harmonium. Thank you. Jai Shila Gurudev Shila Prabhupada ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga Radha Vrindavan Chandra ki Jai. Turki Jatra ki Jai Ho.